Sofrada Kaos'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kafelerde KYK'nızı bastığınız cheesecake'in yani San Sebastian cheesecake'in tarifini vereceğim. Hem görüntüsü hem tadı hem kıvamıyla muhteşem bir tatlı. Belki aranızda bilmeyenler vardır, genel kültür olsun. Sagopa ve Ceza bu tatlı yüzünden kavga ettiler. Son dilimi Ceza Sagopa'ya sormadan yemiş, bu yüzden. Neyse malzemelere geçelim. Aslında çok da bir malzeme yok, 5 tane malzemeyle yapılıyor. Onları aşağı yazacağım. Ben 24 santimlik kek kalıbı kullandım. 17 santimlik kalıp için de aşağıda oranları vereceğim. Pişirme kağıdını yüzeyi kaplayacak şekilde yerleştiriyoruz. Kabaca yapabilirsiniz. Burada önemli olan kekin metale değmemesi. Origami yapmaya gerek yok. Şimdi malzemeleri karıştırmaya geçelim. Bu noktada malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekli. Ve peyniri şekerle karıştırıyoruz. Mikser kullanırsanız bu kısmı 10-15 dakikada halledebilirsiniz. Fakat ben spor olsun diye elimle yapacağım. Peynir ve şeker iyice akışkan bir kıvam aldıktan sonra yumurtalarımızı tek tek eklemeye başlıyoruz. Yumurtaların hepsinin iyice karıştığından emin oluyoruz arkadaşlar. Yumurtaların hepsi tek tek karıştıktan sonra kremamızı ekliyoruz. Arkadaşlar burada hızlı geçiyorum ama 40-45 dakika falan karıştırdım yani. Ben burada biraz şımarıklık yapıp vanilya özütü kullandım. Siz o kadar şımarık değilseniz vanilin kullanabilirsiniz. Hatta limon kabuğu rendeleyenler bile varmış. Ben hiç denemedim. Ama vanilya çok yakışıyor, kesinlikle öneriyorum. Vanilyayı da şöyle bir tatlı kaşığı falan koydum. Son olarak unu eleyerek ekliyorum. Yani un bekledikçe böyle topaklanıyor falan, onların önüne geçmek için. Unu çok iyi karıştırmanız lazım. Son hali kıvamı böyle. Karışımımızı kalıba koyup önceden ısıtılmış fanlı 210 derece fırının en üst rafına koyuyoruz. Buradaki püf nokta arkadaşlar, fırının fanı çalışacak, yoksa cheesecake kabarıp fırının tavanına değer. 25 dakika pişirme süresi yeterli, fakat ilk yapışınızsa fırını arada bir kontrol etmenizi öneririm. Her fırın aynı olmuyor, kendi fırınıza göre kendi dakikanızı bulmanız lazım. Fakat 25 dakika civarı iyi. Ben üstünü yanık sevdiğim için 23 dakika pişirdikten sonra 2-3 dakikada sadece üstten ısıtma ve fırının kapağı açık şekilde pişirmeye devam ettim. Yani üstünü yakmak için. Görüyorsunuz ne kadar akışkan olduğunu. Bu cheesecake'i 1 saat kadar oda sıcaklığında bekletip buzdolabına alacağız ve bir gece orada bekleteceğiz. Bir gece dinlendirdik cheesecake'imizi. Kıvamını görüyorsunuz. Daha toparladı kendini. Ben en iyi kıvam ve en iyi lezzet için bu tarifi misafirleriniz gelmeden bir gün öncesinden yapmanızı öneriyorum. Bu arada bu tatlının en iyi arkadaşı geberik insan kahvesidir. Simsiyah, şekersiz, sütsüz. Şimdi bu güzel tatlıyı biraz şereflendirmek amacıyla birkaç dakika sohbet etmeye ne dersin Utkucuğum? Bu tatlıyı şereflendirmek için diz çöküyorum. Nasıldı? San Sebastian Cheesecake'in performansını beğendin mi? Gerçekten mükemmel bir performans sergiledi. Hayatımda yediğim en lezzetli tatlıydı bu. Böyle ortası akışkan, kenarları kekimsi, üstü yanık, vanilya ve karamel aromalı San Sebastian cheesecake. Karamel. Muazzam. Bu benim en sevdiğim tatlı ve dünyadaki en dengeli tatlı olabilir. Çok popülerdi, çok. Kafelerde 20 lira vermenize ne gerek var arkadaşlar? Evinde yap. Sevdiceğini çağır. Şovunu yap. Ay bize San Sebastian cheesecake yapan yok mu? Ben de tam San Sebastian cheesecake yapıyordum. Tarife göre buzdolabında bir gece bekletmek gerekiyordu. Bu gece benimle San Sebastian cheesecake bekler misin? Kardeşim tamam. Şekerli ıslak bazlama yemek istemiyorsanız bu tariften şaşmayın. Islak bazlama. Afiyet olsun. Demir tahtın gerçek varisi. San Sebastian cheesecake.